Şef Oktay Usta'nın mutfağındasınız kıymetli seyircilerim. Sizler için güzel bir tatlı hazırlayacağım. Ekmekli, karamel soslu, ortası krema ve üzerinde ganajı olan sütlü bir tatlı olacak. İftar sofralarınız için kıymetli seyircilerim malzemeleri hemen paylaşıyor ve yapım aşamasına geçiyorum. Çünkü 3 aşamadan oluşuyor. Bir karamel sos bölümü, kreması ve üzerinde çikolatalı sosu ganaj bölümü olacak kıymetli seyircilerim. Hemen malzemeleri sayalım hızlıca. 1 litre sütümüz var, 2 çorba kaşığı un, 2 çorba kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 1 limonun kabuğunun rendesi, 1 bardak 200 mililitre bardak ile toz şeker, 2 çorba kaşığı da tereyağı var. Karamel sosa geldiğimizde 1 su bardağı şeker, 2 su bardağı su ve kızarmış tuzsuz ekmek. Ganajı için ise kıymetli seyircilerim sütlü çikolata ve bitteri karıştırıyorum. Kremayı ısıtıyor, içine daldırıyoruz. Sonra da bir sos oluyor. Efendim önce karamel şerbetiyle ve sosuyla başlayacağız kıymetli seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim diyor. İftarda yemeklerden sonra güzel bir tatlı geliyor sizler için. Şekeri döküyorum, ocağın ateşini yakıyor, karameli hazırlıyoruz birlikte. Buyurun. Şekerimizi kısık ateşte içine hiç kaşık sokmadan kıymetli seyircilerim. Görüyor musun? Bakın rengin güzelliğine bakın. Tavadaki bırakmış olduğu rengi görüyoruz. Acı seviyorsanız biraz fazla yakabilirsiniz. Şu anki renk gayet güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Dikkatli döküyoruz sadece. Bakın gördünüz mü? Nasıl bir buhar çıkardı. Aman dikkat edelim. Allah korusun yüzünüz yanabilir. Yakın mesafeden dökmeyin. Eliniz de yanar. Geriden yani şuradan dikkatli bir şekilde döküyoruz. Bakın karamel sos olacak şimdi burası. Erir misin canım? Hemen eriyor. Kıymetli seyircilerim ekmeklerimizi dizdik. Bu cam serisinin en üstün bir küçük numarası. 3, 6, 9, 10, 11, 12 dilim falan aldı. Kıymetli seyircilerim kenarlara da biraz parçalardan koydum ki denge sağlanmış olsun diye. Canım erir misin lütfen? Burası erirken hemen kıymetli seyircilerim geçeceğiz kremaya. Kremanın malzemelerini şimdi sayacağım. Şeker eriyor. Önce şeker erisin. Ondan sonra süt, nişasta, şeker, vanilya, un, güzel bir krema hazırlıyorum. Buradaki karamel sosumuz erisin. O zaman dökeyim. Ondan sonra hemen diğerine geçeyim isterseniz. Anında bakın erir. Sıcak su vermiş olsaydım daha hızlı erirdi. Soğuk su verdiğim için birazcık öyle gecikme yaptı. Özür diliyorum zamanınızdan aldığım için. Evet şu anda sosumuz, karamel sos hazır. Şimdi dökme anı. Ay maşallah. De şöyle. Özür diliyorum. Evet. Karamel soslu dedik efendim. Geliyor. Kızarmış tuzsuz ekmeğin üzerine efendim sıcakken veriyoruz. Kaynarken hemen dökeceğiz. Yumuşayacak. Biz o sırada peşinden hemen kremamızı hazırlamaya başlıyoruz. Kremamız kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika pişiriyoruz. Şöyle kıvamını paylaşayım sizlerle. Kıymetli seyircilerim bazen bazı nişastalardan kaynaklanmış olabiliyor. Çok akıcı olursa mutfakta çareler bitmez. Hemen böyle bir durumda bir çorba kaşığı daha nişastayı biraz su ya da sütle eritin. Sonra kaynamakta olan kremanın içerisine orta merkeze dökün. Çırpma teliyle hızla karıştırıp kıvamını yoğunlaştırabilirsiniz. Böyle bir şey başınıza gelirse diye tedbir açısından söylüyorum kıymetli seyircilerim. Şimdi ocağımızın ateşini kapatıyoruz.
kıvamı çok koyu olmasın. Yumuşacık kıvamda olsun istiyorum bu tatlının. Özelliği yumuşak olması. Buraya 2 çorba kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Kıymetli seyircilerim, tereyağını ilave ettim. Ocağın ateşini kapattım. Şimdi bu kremanın bir özelliği var. Onu ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım. Kıymetli seyircilerim, Oktay Usta'nın YouTube kanalında 6 dilde altyazı mevcuttur efendim. Allah'ın izniyle artık istiyoruz ki tüm dünyada lezzetler, Türk mutfağı her yerde olsun istiyoruz. Efendim 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayında tatlı hazırlıyorum. Kremamızı ara sıra karıştırıp soğutacağız. Soğuduktan sonra 2 sefer çalıştırma aşamaları gelecek. Şimdi 1 su bardağı sıvı kremamız, 160 gram çikolatamız, bunlar ilerleyen dakikada kremanın üzerine yerini alacak kıymetli seyircilerim. Sevgili seyircilerim, kremanın püf noktası tamamen soğuduktan sonra bir çalıştırdım 3-4 dakika. Daha sonra beklettim bir 10 dakika. 10 dakika bekledikten sonra bir daha çalıştırdım. 2 sefer çalıştırıyoruz. Böyle güzel, o zaman tam böyle yumuşacık ve ipeksi bir kıvama kavuşmuş oluyor kremamız. Canım ayrılır mısın? Hemen şuradan alayım mikserimi. Ve şimdi kıymetli seyircilerim, kıvamını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıvamın güzelliğini görebiliyor musunuz? Bakın. Eğer bunu 2 sefer çalıştırmazsak böyle katı katı olur. Bu haliyle damakta müthiş bir tat bırakır. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sevgiyle dökülme anına gelmiş bulunuyoruz. Şöyle dikkatli bir şekilde ekmekler ıslatıldı. Kurumasınlar diye streç filme sardım bekleme esnasında, çünkü krema soğudu. Ondan sonra bir sefer çalıştırdım. Bir 10-15 dakika beklettim soğuk yerde. Ondan sonra bir daha çalıştırdım ve şu anda görüyor musunuz? Bak, çok güzel, müthiş bir kıvamda kremamız hazır. Şimdi tatlımızın üzerine döküyoruz. Güzelce yayıyorum. Bu haliyle bir yarım saat, 1 saat buzdolabında bekleyecek. Neden bekletiyorsun Oktay Usta derseniz, şu yumuşacık olan krema biraz kıvam alsın. Kıvam aldıktan sonra bu kremanın üzerine, oradakini de alacağım birazdan. Sevgili seyircilerim, bu kremanın üzerine kıvam aldıktan sonra şimdi şurada kaynattım ve hemen ocağın ateşini kapattım. Krema ile çikolatamız şu anda sevgiyle erimeye çalışıyor. Erir misin canım? Hemen bir kontrol edeyim burayı, bakalım ne durumdaymış kıymetli seyircilerim. Bir taşım kaynasın, ocağın ateşini kapatın ve hemen içine çikolatayı bırakın. Bakın dokunuyorum, çikolataları göreceğiz şimdi. Görüyor musun? Bütün haldeydi. Çünkü yumuşamış, krema ile çikolata karışıyor. ılık hale gelecek. Soğuduğu zaman sertleşir. Eğer sertleşme olursa biraz süt ilavesiyle yumuşatabiliriz kıvamını kıymetli seyircilerim. Ganaj bunun ismi. Pastacılıkta ganaj diye geçiyor. Böyle karıştırın. Önce biraz görseli çok güzel görünmeyebilir. Karışım tamamen sağlandıktan sonra full çikolataya dönüşür. Dönüşür müsün canım? Rica etsem. Hadi bakayım. Sevgiyle dönüşüver. Çünkü spatulayı orada kremada kullandığım için burada tahta kaşık kullandım. Spatula ile daha iyi kıvamı açılır kıymetlice. Burası tamam. Bakın çikolataya dönüştü. Gördünüz mü rengi? Ara ara karıştırıp bunu soğumaya bırakacağım. Kremamızı da üzerine döküyorum. 1 saat dolaba alıyorum. Üzeri tamamen sertleşmiş. Kaymak yapmış deriz biz ona. Kaymağını yaptığı zaman ılık ganajını döküyoruz üzerine. Sizler de kanalıma abone olup bana destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlı iftarlarınız olsun inşallah. Tatlımızın kreması kıvamı bağlandı. Buraya birazcık şöyle 1-2 kaşık kadar çiçek yağı veriyorum. Sosun parlak olması için kıymetli seyircilerim. Ganaj oldu burası. Kremayı kaynadığı anda kapattım. Çikolatasını içine bıraktım. Çikolatası ile birlikte 5-10 dakika beklesin, sonra karıştırın. Şöyle spatula ile ezerek sıvı hale getirin bakın. Görüyor musunuz bak? Sosun güzelliğini görüyor musunuz? Gayet güzel oldu. Şurası, yani buradaki kremamız sertleşti. Ne dedik? Kaymak yapsın dedik. Kaymağını yaptı ve şimdi sevgiyle sosu üzerine gezdirme bölümüne geldik sevgili seyircilerim.
Allah'ımıza sonsuz şükürler olsun. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayında sofralarımızda güzel güzel lezzetler ve tatlar var. Hepsini toplu bir şekilde dökmeyin. Böyle gezdire gezdire dökün. Kıymetli seyircilerim, kanalıma abone olup destek oluyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Allah izin verirse inşallah Ramazan bayramına 1 milyon olarak girebilirsek çok sevineceğiz hep birlikte. Şöylece hepsini döküyorum. Ondan sonra buzdolabına kaldıracağız, streç filmle kapatıp bir gece beklerse çok güzel olur. Ama 4-5 saatte kurtarır sevgili seyircilerim. İftar vaktine yetişir Allah'ın izniyle bu tatlı. Bakın önce çizgiler yaptım, şöyle böyle döküyorum. Spatulayı buna vuramam çünkü alttaki krema çok yumuşak, kaydırır. Ondan dolayı. Siz de böyle yapın lütfen. Evet kıymetli seyircilerim, karamel soslu, ekmekli, kremalı, üzeri çikolata soslu 3 kat 3 lezzetten oluşan tatlımız şu anda servise hazır hale gelecek ama buzdolabından sonra kesip inşallah görüntüsünü sizlerle paylaşacağım. Evet kıymetli seyircilerim, şimdi dolapta bekledi 4 saat kadar. Şimdi açıyorum üzerine streç filmini. Gayet güzel olmuş, bakın pırıl pırıl, görüyor musunuz? Parlıyor. Şimdi buradan hemen istediğiniz büyüklüklerde kesebilirsiniz. Ben bir porsiyon çıkaracağım şimdi buradan, şöyle duble bir porsiyon. Güzel şöyle ganajlı tatlımızdan çıkaralım. Kıymetli seyircilerim, ondan sonra servis edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir gece beklese daha da güzel olur. Daha hala yumuşaklığı çünkü devam ediyor. Evet, şimdi bir dilim geliyor. Şöyle kocaman bir dilim çıkıyor sevgili seyircilerim. Vay vay vay. Şuraya bakın. Vay maşallah. Kallavi bir dilim çıktı sevgili seyircilerim. Evet. Karamel soslu güzel bir tatlı oldu. Üzerine de şimdi hemen biraz yeşil fıstık serpiyorum. Evet, tatlımızın daha yumuşaklığı devam ettiği için size yanlardan görüntü veremedim. Özür dilerim. Çünkü hafiften üzerindeki sos kendini bıraktığından dolayı daha iyice sertleşme yapmamış. Sağlık olsun. İstediğiniz büyüklüklerde kesip servis edebilirsiniz. Bana desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Kıymetli seyircilerim, hayırlı iftarlar diliyorum. Rabbim oruçlarınızı kabul etsin. Yeni tarifler, yeni lezzetler Oktav Usta'dan gelmeye devam edecek. Lütfen kanalımı takip etmeye devam edin. Hoşça kalın efendim.